Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlerle birlikte gül detaylı kırlent yapımına çalışacağız. Hatırlarsanız daha öncesinde birlikte gül buketi battaniye çalışmıştık. Bunun videosunu da hemen hem üst kısmı hem de açıklama kısmına bırakayım. Dilerseniz hem bu buket battaniye ile kombinleyebiliriz kırlentimizi. Dilerseniz de başlı başına tek başına çalışabilirsiniz. Kırlentimizin ana kısmında tuhafiyelerden rahatlıkla bulabileceğiniz bakın bu şekilde orta kalınlıkta bir iplik kullandım. Bu iplikten 2 yumak kullanmamız yeterli oluyor. 4 milim tığ ile çalıştım. Bakın yaprak detayları için yeşil, gül detayları içerisinde dilediğiniz renklerde iplik kullanabilirsiniz. Kırlentimizin detaylı anlatımlı videosuna geçmeden önce hala daha kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Destekleriniz, görüş ve önerileriniz benim için çok kıymetli. Bu videoya beğeni ve yorumla destek olursanız da çok sevinirim. Gül detaylı kırlentimizi yapmak için ana rengimizle başlıyoruz. Çift kat iplikle çalışacağım. Çift kat iplikle nasıl çalışılır? Parmağınızla bu şekilde ip yumağınızın iç kısmına yerleştirin ve şöyle bir miktar iplik çıkartın. Biri içten gelecek, biri dıştan gelecek. Şimdi bu iki ipliğimi bu şekilde tutuyorum. Hani güzel bir şekilde çıkartırsanız iki ucu birbirine denk getirirseniz normal örüyormuş gibi devam edebiliyorsunuz. Şimdi ipliğimi parmağıma sardım. Sihirli halka yapmam gerekiyor. İpliğimi parmağıma bu şekilde çeviriyorum. Burada çarpı işaretini gördükten sonra tığımı yerleştiriyorum. Bir tane ilmek alıyorum. Bir ilmek daha alıyorum. Sihirli halkamı oluşturdum. Hafifçe parmağımı çıkartıyorum. Burada 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Ve bu halkamın içine arkadan tığımı geçirip ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine bir tane daha ilmek alıyorum. Buradaki halkamın içine tekrar tığımı geçirip arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmek varken ikisini diğer ikisini birlikte örerek yine ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine aldım. Halkamın içine tekrar battım. İlmeğimi çıkardım. 2 defa da çıkıyorum. Biz buna ikili trabzan diyoruz. Hiç bilmeyen arkadaşlarımız için tekrarlamış olalım. Şimdi bu ikili trabzanlardan bu halkamın içerisine toplamda 12 adet öreceğiz. Şimdi 12 tane ikili trabzanı tamamladım. Buradaki ipliğimi sıkıca çekiyorum. Şuradaki halkayı kapatıyorum arkadaşlar. Baştaki 2 zincirin tepesine şu şekilde batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Böylece ilk sıramı tamamlamış oldum. Şimdi devam ediyorum. Bir üst sırada çok sık olmayan 2 zincir çekiyorum. 1, 2. Tığımın üzerine ilmeğimi alıyorum. Ve bakın şu noktaya batmıyorum. Yani zincirimin dibine batmıyorum da hemen alttaki ikili trabzanı alıyorum. Tığımı bu şekilde geçiriyorum. Buradan ilmeğimi alıyorum. Arkadan alıp öne getirip tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bu sefer hemen bu önden ikili trabzan ördüğüm trabzanın bakın şu şekilde dibine batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Normal ikili trabzan örüyorum. 2 defa da çıkıyorum. Tığımın üzerine alıyorum tekrar. Şimdi önden öreceğim. Bakın hemen dibindeki ikili trabzana bakın şöyle arkadan tığımı geçirip ilmeğimi alıyorum. Öne getiriyorum. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte yaparak ikili trabzan örüyorum. Şimdi bu sıramda bir normal ikili trabzan, bir önden ikili trabzan öreceğim. Bakın son trabzanlarımı da yapıyorum ve bitirdim. Bu sırada da toplamda 24 adet ikili trabzana ulaştım. Baştaki zincirimizi de trabzandan sayıyoruz. 12 adet normal trabzan örmüş olduk. 12 adet de bu şekilde önden ördüğümüz trabzanlarımız var. Sıramızı nasıl bitiriyoruz? 2 zincir çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. 3. sırama başlarken zincir çekiyorum. 1, 2.
Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum ve tam dibine arkadaşlar batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp ikili trabzan yapıyorum. Yani 2 defa da çıkıyorum. Baştaki zincirle birlikte 1 2 tane trabzan normal örmüş olduk. Tığımın üzerine alıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın önden ördüğümüz ikili trabzan bizi karşılıyor. Hemen arkadan tığımı geçiriyorum. İlmeğimi ön tarafa çıkartıyorum. Ön taraftan ikili trabzan örüyorum. 2 normal, bir önden ördük. Dikkat. Tığımın üzerine alıyorum. Hemen dibine bakın batıyorum ve yine bir tane ikili trabzan örüyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Yine bir tane normal ikili trabzan örüyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bakın alttan önden ördüğüm ikili trabzan yine beni önden ördüyor. Hemen arkadan tığımı geçiriyorum. İlmeğimi öne getiriyorum ve ön taraftan ikili trabzan örüyorum. Ne oldu? 2 normal, bir tane önden ördük yine. Şimdi arkadaşlar bu sıramızda anlaşıldığı üzere 2 tane normal ikili trabzan örüyoruz. Bir tane de önden ikili trabzan örüyoruz. Zaten bakın ön taraftan öreceğimiz ikili trabzanlar kendini belli ediyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, bakın arkadaşlar sıra sonuna doğru yaklaştım. Son işlemlerimi yapıyorum. Bakın 2 tane normal ikili trabzan, bir tane önden ikili trabzan yaptım ve sıra sonunda 36 ikili trabzana ulaştım. Bitişimizi nasıl yapıyoruz? 2 zincir çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasından geçirerek sıramı bitiriyorum. Şimdi 4. sıradan devam ediyoruz. 1 2 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Hemen dibine batıyorum. Bir tane normal ikili trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Bir sonraki ilmeğe bakın batıyorum. Yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Baştaki zincirimle birlikte 1 2 3 trabzan olmuş oluyor. Tığımın üzerine alıyorum. Alttan bakıyoruz. İkili trabzanım diyor ki beni yine önden ör. Hemen şöyle tığım arkasından geçiriyorum. İlmeğimi öne getirip önden ikili trabzanımı örüyorum. Ne yaptık? 3 normal, bir önden ördük. Tığımın üzerine aldım. Devam ediyorum. Dibindeki ilmeğe batıyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Tekrar tığımın üzerine aldım. Bir sonraki ilmeğe bir ikili trabzan daha. 2 oldu. Tekrar tığımın üzerine aldım. Bir sonraki ilmeğe bir ikili trabzan daha. Bakın 3 tane normal ikili trabzan ördüm. Tığımın üzerine aldım. Şimdi bakın önden ikili trabzan sırası geldi. Yine önden öreceğiz. Arkadan tığımı geçirip ilmeğimi öne aldım ve önden bir tane ikili trabzan ördüm. Şimdi arkadaşlar bu sırayı da 3 tane normal ikili trabzan örüyoruz. Bakın bir tane önden ikili trabzan örüyoruz. Zaten dediğim gibi önden olan ikili trabzanlar kendilerini belli ediyorlar. Buradan da sağlamasını yapabilirsiniz. Sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıra bitişlerimizde başta 2 zincir çektiğimiz zincirin en sonuncu zincirine batıyoruz. İlmek kaydırma yaparak sıramızı bitiriyoruz. 4. sıranın sonunda da toplamda 48 adet ikili trabzana ulaşıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken noktalar: trabzanların hepsini sayıyoruz. Baştaki zinciri de arkadaşlar trabzandan sayıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu şekilde 16. sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. Kırlendimizin çap ölçüsü 40 santim. Yarı çap ölçüsü yani merkez noktasından şu noktaya kadar ölçüsü de arkadaşlar 20 santim. En son 16. sırada 15 ikili trabzan normal, bir ikili trabzan önden örmüş olduk. Hemen 2 zincir çektiğim zincirin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımın arasından geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle ipliğimi kesiyorum. Bu ipliğimi güzel bir şekilde arkadan yürüterek gizleyeceğim. Bu kırlent parçamızdan bir tane daha örmenizi istiyorum. Bu kırlentimizin arka parçası olacak. Ön parçasını arkadaşlar yapraklarını ve gül detaylarını vereceğiz. Dolayısıyla arka parçasında hiçbir işlem yapmıyoruz. Ön parçasında yaprak detayı ve gül detaylarından devam edeceğiz. Şimdi gelelim bir de şablon üzerinde size göstermek istiyorum. Daha kolay anlaşılması adına. 12 tane bu şekilde arkadaşlar dilimimiz var. Ön parçamızda bakın yaprak kısımları ve gül kısımları. 12 adet yaprak yapacağız. 12 adet de gül çalışacağız.
İlk sıramızı 12 ikili trabzanla başladık. İkinci sıramızı bir normal trabzan, bir önden trabzan. Bu işlemi 12 defa tekrarlayarak sıra sonunda 24 ikili trabzana ulaştık. Ön ve arka da aynı şekilde örülüyor arkadaşlar. Sadece kırlendimizin ön tarafında yaprak ve gül detayları farklılığı var. Onu da zaten birlikte çalışacağız. Evet, bakalım en son arkadaşlar 16. sıraya kadar devam ediyoruz. 15 ikili trabzan, bir ikili trabzan önde örüyoruz ve bu işlemi 12 defa tekrarlıyoruz. Sıra sonunda toplamda bakın 192 ikili trabzana ulaşıyoruz. Şimdi kırlentimizin yaprak yapımı ile devam ediyoruz. İpliği parmağıma sardım. Yine çift kat iplikle çalışıyorum. Öncelikle bir tane kilit işlemi yapıyorum. Bir tane ilmek alıp sıkılıyorum. Kırlendimizin herhangi bir noktasından başlayabilirsiniz. Ben bitirdiğim noktadan başlayacağım. Biz yapraklarımızı bu üçgen olan kısmın tam ortasına çalışarak öreceğiz. Hemen kilit işlemi yaptığım ilmeğimi alıyorum ve bu noktada önden ördüğüm ikili trabzanı buluyorum. Bakın burası. Hemen yanındaki ilmek nedir? Burası. Normalde bakın şöyle arpacık arpacık gözüken ilmekler var. Bu ilmeklerin sadece ön lobundan alarak bakın arka lobu bırakıyorum. Çünkü arka loblarla kırlentimizin dikişini sağlayacağız. Sadece ön lobunu alarak öreceğim. Buradan hemen ilmeğimi geçiriyorum. Tığımın arasındaki ilmekten de geçirerek öncelikle ipliğimi bu noktaya bir sabitliyorum. Hemen yanındaki ilmeğin de ön lobundan alıyorum. İlmeğimi arkadan alıyorum. Tığımın arasından geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe tekrar batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp tekrar tığımın arasından geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3 tane ilmek kaydırma yaptık. Bir tane daha yapacağız. Hemen yanındaki ön lobdan batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane ilmek kaydırma yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincir çekiyorum ve şu şekilde bakın tutuyorum. Burada 1, 2 sıra aşağısındaki noktadan şu şekilde batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi burada size tam olarak nereye batacaksınız onu da söylemiş olayım. 1, 2, 3. Üçüncü trabzanın arkadaşlar altındaki nokta değil de bir sonraki altındaki noktaya batıyoruz. Bakın 1, 2, 3 altındaki noktaya battım. İlmek kaydırma yaparak. Şimdi hafiften şöyle örgümü çeviriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Ortadan battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmek varken üçünü birlikte örerek yarım trabzan yaptım. Tekrar tığımın üzerine aldım. Tekrar battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Bu sefer 2'de çıkarak ikili trabzan yapıyorum. 1, tekrar devam. Tığımın üzerine aldım. Aynı noktaya battım. Bir ikili trabzan daha. 2, tekrar. Üçüncü ikili trabzanım. Tekrar. Dördüncü ikili trabzanım. Ve bir tane üzerine aldım. Tekrar aynı noktaya battım. Tığımı çıkardım. Tığımda 3 ilmek varken üçünü birlikte örerek yarım trabzan yaptım. Bakın ne yaptık? Yarım trabzan yaptık. 4 tane ikili trabzan. Tekrar bir tane yarım trabzan. Şimdi bunu sabitliyorum arkadaşlar. Şu şekilde yaprağımı tutuyorum. Nereye denk geliyor? Bakın. Hemen bu noktaya bu şekilde batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum ve yaprağımı sabitliyorum. Şimdi devam ediyorum. Birazcık tığımdaki ilmeğimi gevşetiyorum. Bir sonraki ilmeğe bu şekilde ilmek kaydırma yaparak devam ediyorum. Şimdi ilmek kaydırmalar yapacağım. Bakın bu şekilde yine ön loblarından alıyoruz. Dikkat, arka ilmekleri bırakıyoruz. Bunun nedeni arka ilmeklerle kırlent dikişimizi sağlayacağımız için bu şekilde devam ediyorum. Bir tane daha yapıyorum. 3 tane ilmek kalana kadar devam ettim. Bakın 1, 2, 3. Şimdi bu noktada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Ve tam aynı şekilde battığım noktaya tekrar batacağım. Bakın bu şekilde battım. Arkadan ilmeğimi alıp ilmek kaydırma yaparak bu örgümü buraya sabitledim. Sabitleme işlemi yaptıktan sonra bir tane zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Şimdi şu şekilde tutuyorum ve bir tane yarım trabzan yapıyorum.
Tığımın üzerine bir tane daha aldım. Şimdi 4 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 ve 4. Şimdi tekrar tığımın üzerine alıyorum. Aynı noktaya tekrar batıp üçünü birlikte çıkıp yarım trabzan yapıyorum. Şimdi yaprağımın diğer kısmı da tamamlanmış oldu. Bakın nereye denk geliyor yaprağım. Şöyle tutuyorum ve hemen denk gelen noktaya ilmek kaydırma yaparak sabitliyorum. İlmek kaydırmalar yapıyorum. Bakın bir sonraki ilmeği yine ön ilmeğinden alıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Şimdi diğer kısma geçiyorum. Sayıyorum. 1 2 3 ve 4. Ortalama 4 ilmek kaydırma yaptıktan sonra yaprağınıza başlayabilirsiniz. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincir çektikten sonra 1 2 3 trabzan altından bakıyorum ve ikinci trabzana bu şekilde ilmek kaydırma yaparak zincirimi bu noktaya sabitliyorum. Sabitleme işlemi yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum, üzerine alıyorum ve bir tane yarım trabzan yapıyorum. Yani üçünü birlikte çıkıyorum. Şimdi 4 tane ayrı ayrı ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi bir tane yarım trabzanımı yapıyorum. Ve şu şekilde tutuyorum. Nereye denk geldi? Buraya. Hemen bu noktadan batıp ilmek kaydırma yaparak yaprağımın birini sabitliyorum. Şimdi hafiften ilmeğimi uzatıyorum. İlmek kaydırmalar yaparak devam ediyorum. Ön ilmeklerden alıyorum arkadaşlar. Dikkat. İpliğimizde çok gergin tutmayalım. Gergin tutarsak örgüde büzüşme yapar. Bu şekilde bakın devam ediyorum. Ortalama olarak yaklaşık 9 tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın 1 2 3 tane ilmeğim kaldı. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bakın örgümü şöyle tutuyorum. Hemen bakın bu noktadan yine aynı noktadan şu şekilde tığımı geçiriyorum ve ilmek kaydırmayla zincirimi buraya sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıp bir tane yarım trabzan yaparak başlıyorum. Şimdi 4 tane ayrı ayrı ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 ve 4. 4 ikili trabzan yaptıktan sonra üzerine alıyorum ve bir tane yarım trabzan yapıyorum. Şimdi bu yaprağım da tamamlandı. Hemen şöyle denk gelen noktasına batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp ilmek kaydırma yaparak yaprağımı da sabitliyorum. Şimdi ilmek kaydırma yaparak devam ediyorum. Yine ön loplardan, ön ilmeklerden ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi bir sonraki kısma geçiyoruz arkadaşlar. 4 tane ilmek kaydırma yapıyorum ortalama. Ve yine 3. yaprağımı da bu kısma yapmaya başlıyorum. Yaprak yapımı da bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar aynı gösterdiğim bu yöntemle yapraklarımızı tamamlayalım. Evet, 12. yaprağımı da bitirdim. Şimdi bitiş kısmını gelin birlikte yapalım. İlmek kaydırma yaparak geldim arkadaşlar. En son yine bakın ilmek kaydırma yapıyorum. Daha sonra ipliğimi şöyle uzunca bırakıp kesiyorum. Bir iğne yardımıyla ipliğimi buraya güzel bir şekilde yediriyorum arkadaşlar. Hem başlangıçtaki ipliğimizi hem de şu anki ipliği arkadaşlar bu şekilde yürüterek kırlentimizin iç kısmında bırakalım. Kırlentimizin ön kısmını bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi çiçek yapımıyla devam edelim. Kırlentimizin çiçek yapımı için yine arkadaşlar çift kat iplikle çalışıyorum. Hemen bir tane kilit işlemi yapıyorum. Şöyle bir tane zincir alıp sıkılıyorum. Bu noktada 16 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Evet, 16 zincir çektikten sonra tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Sondan 1 2 zincir atlayıp 3. zincirime batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini bir
Diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum ve aynı zincire tekrar batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum ve yine ikili trabzan yapıyorum. Yani 2 defa da çıkıyorum. Daha sonra bir tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine tekrar alıyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. 2 defa da çıkıyorum. Yani ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum ve bir ikili trabzan daha. Tığımın üzerine alıyorum. Yanındaki ilmeği hemen bir ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine tekrar alıyorum ve aynı noktaya bir ikili trabzan daha. Bakın burada arada zincir çekmedik, dikkat. Şimdi arada bir tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya, aynı zincire. Şimdi tekrar tığımın üzerine alıp bir sonraki ilmeğe yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir, tığımın üzerine alıyorum ve bir sonraki gelen ilmeğe 2 tane ikili trabzan. Tekrar bir sonraki ilmeğe yine 2 tane ikili trabzan. Evet, şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Şimdi bir sonraki zincire 2 tane ikili trabzan. Tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki zincire yine 2 tane ikili trabzan. Bir zincir. Şimdi burada arkadaşlar şu şekilde gidiyoruz. Bakın. Yan yana 2 zincire 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani çift trabzan batıyoruz. 1 2 3 4. 4 trabzan olmuş oluyor. Aralarda bir zincir. Sadece başlangıçta arkadaşlar ilk zincire 2 tane ikili trabzan yapıp arada bir zincir çektik. Daha sonraki gruplarımız hep bu şekilde 4 tane ikili trabzanlar, arada zincir. Şimdi bir zincir çektim, tığımın üzerine aldım. Bir sonraki zincire 2 tane ikili trabzan. Hemen yanındaki zincire yine 2 tane ikili trabzan. 4'e tamamlanınca bir tane zincir çekiyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Ve hemen yanındaki zincire 2 tane ikili trabzan. Şimdi son 3 zincir arkadaşlar. Aralarda zincir olmadan hepsini ikili trabzan yapıyorum. 2 tane. Son 3 zincirime aralarda zincir olmadan 2'şer tane bakın trabzan çalıştım. Şöyle bakalım. Toplamda arkadaşlar bakın boşluklu, yani zincirimin olduğu boşluklar 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi en son dikiş için uzunca bir iplik bırakıp kesiyorum. Bu noktada hemen bir iğneden yardım alacağım dikiş için. Şimdi bakın dikkat, şöyle bir örgü parçası var elimde. Bunu şu şekilde elimle form vererek çeviriyorum. Ve şimdi arkadaşlar dikişini yapıyorum. Dikiş işlemi de oldukça basit, bakın. Burada başlangıçtaki noktayı da sabitlerseniz çok daha düzgün bir gül elde edersiniz. Bu kalan ipliği de kesmeyelim arkadaşlar. Güllerimizi tamamladıktan sonra kırlendimizin üzerine dikişini sağlayacağız. Şimdi bu şekilde istediğiniz renklerde güllerimizi çalışacağız. Ben 3 renk tercih ettim. Hatırlarsanız battaniye yapımında da 3 renk tercih etmiştim. Toplamda 12 adet gül çalıştım arkadaşlar. Bakın tam orta noktasına yerleştiriyorum. Şu şekilde yapraklar da gözüksün istiyorum. Arkasından gözükmesinin hiçbir sakıncası yok. Zaten kırlendimizin arka kısmında kalıyor. Bu ipliği de yine iç kısmından yürütebilirsiniz. Bakın bu şekilde gülümüzü dikiyoruz. Evet, tüm gülleri de bakın bu şekilde kırlendime dikişini sağladım. Dilerseniz dikmeden silikonla da yapıştırabilirsiniz ama daha sağlam olmasına da ben dikmeyi tercih ettim. Şimdi bakın arkadaşlar, her iki parçamızı da alıyoruz. Bu arka parçamız, arka yüzümüz kırlendimizin, bu da ön yüzümüz. Şimdi dilerseniz bir tığ yardımıyla birleştirebilirsiniz. Dilerseniz de benim gibi iğne yardımıyla birleştirebilirsiniz. Şimdi bakın ön yüzümüz, arka yüzümüz, iç kısımlar birbirine denk gelecek.
Yastığımızın iç kısmını da daha önce bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Yastığımızın bir kısmını diktikten sonra kılıfı içine yerleştirip kalan kısmını da tamamlayacağız. Şöyle bu noktada arkadaşlar şuna dikkat edelim. Bakın 12 dilimimiz var kırlendimizde. Bu 12 dilimleri birbirine denk gelsin. Arka ilmeklerden alarak dikişi sağlayacağız. Bakın bu şekilde ilmeklerimiz var. Bu ilmeklerin arka ilmeklerini alıyoruz. Arka ilmekler zaten ön tarafta bırakmıştık, hatırlayın yaprağımızı çalışırken. Arka yüzde de herhangi bir zaten sıkıntı yok arkadaşlar. Arka yüzden de direkt arka ilmeği alarak bu şekilde dikişi sağlıyoruz. Evet, bu şekilde arkadaşlar pürüzsüz çok güzel bir dikiş sağlıyoruz. Yarısına kadar dikelim. Yarısını diktikten sonra yastığımızı içine yerleştirelim, iç dolgusunu. Daha sonra kalan kısımlarını da devam edelim. Evet arkadaşlar, yastığımı içerisine yerleştirdim. Yerleştirdikten sonra da şimdi dikişe devam edeceğim. Bu noktada böyle sabitleyici iğnelerle veya bu şekilde ilmek belirleyicilerle böyle dikişinizin kırlent içerisine yerleştirdikten sonra dikişin kaymaması adına arkadaşlar buralardan sabitleme işlemi yapabilirsiniz. Şimdi iç dolgusu da içerisine yerleştirdikten sonra kaldığım yerden dikişe bu şekilde devam ediyorum ve tüm çevresini dolanarak bitireceğim. Evet, bakın böylece kırlentimizi tamamıyla bitirmiş olduk. Çok güzel, çok şık bir kırlent oldu. Ev dekorasyonlarında kullanabileceğiniz farklı bir alternatif oldu arkadaşlar. Hatırlarsanız daha öncesinde de bakın gül buketi battaniye çalışmıştık. Bunun detaylı yapım videosunda hem üst kısmı hem de açıklamalar kısmına bırakacağım. Dilerseniz siz de bu şekilde ikili kombini yaparak kullanabilirsiniz. Evet, böylece bir videonun daha sonuna geldik. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Bu videoya beğeni ve yorum yaparsanız da çok sevinirim. Bir başka tarif projesinde görüşmek üzere. Herkese keyifli çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.